Dünyanın en bilinen simgelerinden biri olan özgürlük heykeli, çoğumuz için Amerika'nın bağımsızlık ve özgürlük idealini temsil eder. Peki, bu heybetli figürün aslında Osmanlı Devleti'nin ihtişamını yansıtması için tasarlandığını biliyor muydunuz? Doğudan yükselen ışığın batıyı aydınlattığını simgeleyen bu anıt, başlarda Süveyş Kanalı için tasarlanmış bir Osmanlı eseri olarak yola çıkmıştı. Ancak bu hikaye, Mısır sahillerinden New York'a uzanan bir maceraya dönüştü. Gelin bu tarihi ve heyecan verici yolculuğu birlikte keşfedelim. Tarih yolculuğumuzda bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün, Amerika'nın en büyük sembollerinden biri haline gelen özgürlük heykelinin öyküsü, aslında çok daha derin ve tarihi bir geçmişe dayanıyor. Amerika'nın New York şehrindeki Liberty adasında yer alan bu heykel, hem New York şehri hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi olarak dünya çapında bir üne sahip. Toplam ağırlığı 225 tonu bulan, yüksekliği ise kaidesiyle birlikte 93 metreye ulaşan bu dev anıtın yapımı tam 10 yıl sürdü. 1886 yılında tamamlandığında dünyanın en yüksek demir yapısıydı. Takma adı özgürlük heykeli olan anıtın asıl adı Liberty Enlightening the World, yani dünyayı aydınlatan özgürlüktür. Fransız heykeltıraş Auguste Bartholdi tarafından tasarlanan heykel, bol elbiselere sarılmış elinde meşale taşıyan bir kadını resmeder. Kadının başında 7 kıtayı ve 7 denizi simgeleyen 7 dikenli taç vardır. Sol elinde ise üzerinde Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz 1776 tarihinin yazılı olduğu bir kitabe vardır. Heykelde yer alan kadın figürünün yüzü ise Fransız heykeltıraşın annesi Charlotte'dan esinlenerek modellenmiştir. Lady Liberty olarak bilinen kadın figür 879 numara sandalet giymektedir ve 11 metrelik bir bel ölçüsüne sahiptir. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için göz kamaştıran bir yapıya sahip olan bu heykelin gerçek hikayesi ise ne yazık ki pek bilinmiyor. Bu devasa heykelin kökeni aslında Osmanlı topraklarına, Mısır'a dayanıyor. O dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Mısır, 1800'lü yılların başlarından itibaren Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen Hıdiv unvanlı valiler tarafından idare ediliyordu. İç işlerinde neredeyse bağımsız olan Mısır valileri, sadece yabancı memleketlerle imzalayacakları anlaşmalar ve mali protokolleri Osmanlı padişahına tasdik ettirmekle yükümlüydüler. Osmanlı Devleti ise Mısır valilerinden gelen bu gibi talepleri genellikle her zaman yerine getiriyordu. Dönemin Mısır valisi Said Paşa'nın Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps'e 1854 yılında hazırlattığı ve Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı projesi de onaylaması için Osmanlı hükümdarına sunulmuştu. Projenin arkasında Fransa vardı ama İngiltere, Akdeniz'deki ve Hindistan'daki hakimiyetini sona erdirebilecek olan böyle bir hazırlığa karşı çıkıyor ve zamanın hükümdarı Sultan Abdülaziz'i projeyi reddetmesi için devamlı bir baskı altında tutuyordu. Said Paşa, İstanbul'dan gelecek onayın gecikmesi üzerine daha fazla beklemedi ve 1854 yılında Fransız mühendise projenin hayata geçirilmesi için gerekli şirketin kurulması iznini verdi. Fransız sermayesiyle kurulan şirketin hisse senetlerinin tamamı satılınca, İngiltere, Sultan Abdülaziz'e daha da fazla baskı yapmaya başladı ve Sultan Abdülaziz, Mısır Paşası'nın projesini 12 yıl boyunca onaylamadı. Mısır tarafı ise İstanbul'un tasdiki gelmeden işe başladı fakat Said Paşa 1863 yılında öldü. Yerine geçen İsmail Paşa ise Fransız değil İngiliz taraftarıydı. Bu yüzden iktidarının ilk yıllarında projeye gereken önemi vermedi. Fakat daha sonraki senelerde kanalın Mısır'a nasıl bir hayati değişiklik getireceğini fark edince işe o da dört elle sarıldı. Kazılar neredeyse tamamlanmak üzereyken Fransız hükümeti Sultan Abdülaziz'e İngilizlerden daha fazla baskı yapmaya başladı. Sultan Abdülaziz, 1866 yılında yayınladığı fermanla kanalın yapılması için gerekli izni verirken, kanal şirketi ile Said ve İsmail Paşalar arasında varılan anlaşmaları da onayladı. Üstelik Mısır'ın kanal inşaatı için yaptığı dış borçları da devlet garantisi altına aldı ve kendisi de kanal şirketinin hisselerine oldukça yüksek bir meblağ yatırdı. Said Paşa ile kanalın mühendisi olan Ferdinand de Lesseps arasında 1854 yılında yapılan anlaşmanın çok ilginç bir maddesi vardı.
kanalın Akdeniz'e açıldığı yere dev bir heykel dikilecekti. Heykel, Mısır'ı simgeleyecek şekilde Firavunlar zamanının giysilerine bürünmüş bir kadın şeklinde olacak ve elinde Asya'nın ışığının Mısır'dan geldiğini sembolize eden bir de meşale tutacaktı. Sultan Abdülaziz'in ödediği paralar arasında yapılacak olan bu heykelin masraflarının bir bölümü de vardı. Paşa ve mühendis, eseri Fransa'nın tanınmış heykeltıraşlarından olan Frédéric Auguste Bartholdi'ye sipariş ettiler. Hatta bir hayli avans da ödendi ve Bartholdi işe başladı. Dikileceği yerde monte edilecek şekilde parçalar halinde hazırlanan heykel birkaç sene sonra tamamlanmış, kanalın Akdeniz'e açıldığı yerde birkaç hafta içerisinde yerleştirilebilecek hale getirilmiş ve Marsilya'dan bir gemiyle Mısır'a nakledilmesinin hazırlıklarına bile girişilmişti. Fakat Muhammed Said Paşa'dan sonra Mısır'ın başına geçen İsmail Paşa, Müslüman bir memlekette böylesine büyük bir heykelin dikilmesinin halk arasında hoşnutsuzluk yaratacağını düşündü ve mühendis Ferdinand de Lesseps'e heykelin Mısır'a getirilmemesi talimatını verdi. Mühendisin paşayı ikna çabaları neticesiz kaldı. Süveyş Kanalı 1869 Kasım'ında dünyanın dört bir tarafından gelen davetlilerin katıldığı büyük ama heykelsiz törenlerle açıldı. Bartholdi'nin eseri ise Mısır'da bu yaşananlardan sonra Paris'te bir depoya kondu ve tozlanmaya terk edildi. O yıllar Amerika ile Fransa'nın arasında dostluk rüzgarları esiyordu. Karşılıklı hediyeleşmeler sırasında Paris'te kurulan Fransız-Amerikan Dostluk Grubu'nun başkanı Edouard René Lefebvre de La Boullaye'den Fransız hükümetine bir teklif geldi. Amerika'ya devasa bir heykel hediye edilsin. İkna edilen Fransız hükümeti bu heykel için Frédéric Bartholdi'yi görevlendirdi. Bartholdi'nin eseri zaten hazırdı. Fransa hükümetinin istediği heykel, elindeki meşaleye kadar Mısır için hazırlanan heykele benzerlik gösteriyordu. Fransa hükümetinden gelen talimata göre heykel, sol elinde hukuku temsilen bir kitap tutacak, sağ elinde ise dünyayı aydınlatan özgürlüğün sembolü bir meşale olacaktı. Neredeyse Fransa tarafından istenen heykel, Abdülaziz Han için hazırlanan heykelin aynısıydı. Sadece küçük birkaç değişikliğe ihtiyaç vardı. Bartholdi, heykelin yüzünü tamamen değiştirdi ve annesi Charlotte'nin yüzünü heykele işledi. Sonunda tamamlanan özgürlük heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle Amerika'ya hediye edildi. Bu devasa heykeli Fransa'dan Amerika'ya taşımak da oldukça zor bir işti. Heykel, 350 parça halinde Isère adındaki bir Fransız gemisiyle Amerika'ya taşındı. New York limanındaki adalardan birine, Liberty Adası'na, kaidesini Richard Morris Hunt'un hazırladığı yere 4 ay içinde monte edildi. 28 Ekim 1886 yılında Amerika'nın kuruluşunun 110. yılında heykelin açılışı yapıldı. Osmanlı topraklarına dikilmesi için tasarlanan heykelin yolculuğu Amerika'ya uzanmış, yüzü ise ilk planlamanın tam aksine doğuya bakacak şekilde dikilmişti. Tarihçi Murat Bardakçı'nın 2004 yılında yayınladığı yazısıyla gün yüzüne çıkan bu hikaye, özgürlük heykelinin tarihi hakkında bilinen birçok bilgiyi tıpkı heykelin yönü gibi tersine çevirmişti. Bu iddianın gerçekliği bazı tarihçiler tarafından kabul görmese de gerçek olan bir şey var ki, tarihi, birçok ırk ve milletten insanın özgürlüğünü hiçe sayan bir ülkenin topraklarında yükselen özgürlük heykelinin hangi yöne baktığı o kadar da önemli değil. Tarih yolculuğumuzda bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.